Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yine bir Ankaralı meslektaşımız, bir kompozitör arkadaşımızla birlikteyiz. Önder Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ee, hocam. Önder Bey, sizinle ikinci sezonu bitiriyoruz, değil mi Tayfun? Evet, 20. 24. Ha, bölüm. üçüncü sezonun ilk bölümü bile olabilir. Yok yok, bitiriyoruz. 4. Önder Bey'le bitiriyoruz. Evet, evet. Evet, evet. Kendisi çok değerli bizim besteciler tarafında bir meslektaşımız. Ben konsept gereği Önder Bey'den her misafirimizden istediğimiz gibi kendisini arzu ettiği miktarda tanıtmasını istiyorum. Çünkü biz biliyoruz kendisini ama bilmeyenler olabilir. Lütfen bize uygun gördüğünüz sürede kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Sonra sohbete başlayalım. Tabii ki nasıl isterseniz. Öncelikle bu yapmış olduğunuz şey müthiş oluşum diyeceğim. Yani sadece bu bir YouTube'dan bir video paylaşım kanal değil bence. Çok güzel bir oluşum. Umarım diğer dallara, diğer enstrümanlara sirayet eder. Çok güzel bir doküman, belge, arşiv oluşturuyorsunuz. Canı gönülden hepinizi tebrik ederim. Beni de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani kendimden kısacık bahsedeyim arzu ederseniz. Daha çok müzik konuşursak bence daha iyi olur, daha memnun olur. Ben Konya'da doğdum. Orada büyüdüm, orada okudum. Daha sonra e, üniversiteyi kazanınca Ankara'ya geldim. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladım. Yani işte önce mandolin, sonra bağlama, sonra gitar çaldım. Sonra ut çaldım. En geç tanıştığım enstrüman piyano oldu. Daha sonra üniversiteyi kazanınca Ankara'ya geldim. Fakat konservatuar değildi bu üniversite. Ben konservatuar benim ikinci şeyim okulum aslında. İlki Hacettepe İktisat'ı kazanmıştım. Hacettepe İngilizce İktisat. Onu kazanınca Ankara'ya geldim. Orada okudum. E, Gayet de güzel gidiyordu her şey aslında. Fakat müzik biliyorsunuz insanın damarlarında e, acayip dolaşıyor. İnsanı rahat bırakmıyor. Yani ben de küçük yaştan itibaren kendi kendime besteler yapardım. Ne çalıyorsam onu yapardım. Yani mandolin çalıyorsam işte öyle başlamıştım ilkokulda. Mandolinle besteler yapardım. Daha sonra bağlama çaldım. Bağlama için besteler yaptım. Ee, Bir bağlama, iki bağlama, üç bağlama, dört bağlama için. Kendimce hiç böyle amatörce hiçbir şey, çok da bir bilgim de yoktu. Yapıyordum öyle. Daha sonra gitar çaldım. Gitar için müzikler yazdım. Ankara'ya gelince burada tabii CSO'yu gördüm. Başka bir müzik ortamı var. Bunu gördüm. Değişti her şey. Değişmeye başladı. CSO'nun eskiden cumartesi sabahları da olurdu. Özellikle öğrenciler giderdi. O konserleri biz de bedava alırlardı. Oradakiler artık tanıyordu. Eminim bunu birçok kişi biliyordur. O konserleri gide gele dünyamız değişmeye, gelişmeye başladı. E, Yani kendi kendime yetmeyeceğimi fark ettim. Ama ne yapacağımı da bilmiyordum. Yani konservatuvara gitmek, bu tip bir eğitim almak benim hiç dünyamda olan bir şey de değildi açıkçası. Çünkü ben ne güzel iktisat okuyordum. Bitirince ne güzel bankacı olacaktım, broker olacaktım, genel müdür olacaktım. Böyle hayallerim vardı aslında. Daha sonra TRT'de yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet filmi yayınlandı ilk. Seneyi hatırlamıyorum. Çok hoşuma gitti. Hem film hem müzikleri. O müzikleri film bitince sonunu bekledim. O cast yazan yeri. Bunun müziklerini kim yapmış diye merakla bekledim. Baktım Muammer Sun diye bir isim yazdı. Ben çok tanımıyordum Muammer Sun kimdir nedir diye. Biraz araştırdım. Ankara'da işte Hacettepe Konservatuarı varmış. Orada hocaymış. Bunları öğrendim. Ben de ona cahil cesaretiyle mektup yazmak istedim. Ve yazdım. Mektupta şunları yazdım. Bayağı uzunca da bir böyle tamamen cahil cesareti. 5-6 sayfalık bir mektup yazdım. Orada şundan bahsettim. İşte
Kendimi tanıttım. O zaman yurtta kalıyordum Beytepe'de. Yani kendi kendime besteler yaptığımı, nasıl ilerleyebileceğimi çok bilmediğimi, piyasadaki bütün müzik kitaplarının sahip olduğumu, hepsini çalıştığımı ama daha fazla ilerlemek istediğimi, bana yetmediğini bahsettim. Bana kaynak gösterir misiniz? Ne edinebilirim diye. Cahilce bir mektup yazdım. Adres olarak da çok da araştırmadım ve direkt Hacettepe Üniversitesi, işte Ankara Devlet Konservatuarı, Beşevler Ankara diye gönderdim. Profesör Muammer Sun. Zaten cevap gelmeyeceğini biliyordum. Fakat o kadar içime şey yapmıştı ki onun müzikleri ve içimdeki o müzik aşkı öyle bir depreşti ki yazdım. Birkaç gün geçti. Ben Beytepe yurduna bir gün geldim. Mesaj panosunda işte herkes bakıyordu. Annesi aradı, babası aradı. O zaman cep telefonu yok tabii. Kartlı telefonlar var. Ve bir not vardı. Muammer Sun seni aradı. Arayacakmışım şu numaradan diye. Gece 10-11 falan. Ben inanamadım. Yani Beytepe yurdunu aramış adam. Adam bizim hepimizin hocası yani. Tabii sabahı zor ettim. Ertesi sabah oldu ve ben aradım. Konuştuk. Okula çağırdı beni. Gel dedi. Müziklerini de al gel dedi. Ben de tabii kendim nota yazıyorum ama yani yanlış. Mesela 5 bağlama için müzik yazmışım kendimce. Ama yanlış adında sonat koymuşum. Alakası yok falan. Böyle bir şey, aşk. Neyse gittim. Tanıştık. O gün odada tabii ben titriyordum orada. Çok heyecanlıydım. Odada İsteniyen Tabiloğlu vardı rahmetli. O çıktı. Sonra Turgay Hoca geldi. O gitti, Turgay Erdener. Sonra Muammer Hoca ve birkaç öğrencisi vardı. Konuştular benimle. Muammer Hoca konuştu. Müziklerimi heyecandan ve korkudan ne diyeceğini bilemediğim için gösteremedim bile. Bana şunu dedi. Uzunca konuştuk. Sağ olsun çok ilgilendi. Yani istiyorsan buraya girmem gerektiğini, bu işin böyle kendi başına pek de olmayacağını falan bahsetti. Ben de dedim ki ben işte okuyorum zaten yani. Ben ne güzel bankacı olacağım yani. Ne yapayım konservatuara girip. Yani kafamda öyle bir şey var. Öyle olmadı tabii. Birkaç ay sonra duramadım. Ne yapmam gerektiğini sordum. O da bile çalışmam gerektiğini söyledi. Öğrencilerine yönlendirdi. Çalıştım. Kısa bir süre çalışma şeyim oldu. Sonra sınava girdim. Kazandım ve iktisatı bıraktım. Konservatuara girdim. Konservatuarda 8 sene okudum. Böyle yani müzik hayatı. Biraz uzattıysam kusura bakmayın. Yani Muammer Hoca rahmetli. Biliyorsunuz yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu yolu bana açan odur. Ya Muammer Hoca deyince bu anlattıklarınız hiç şaşırtıcı gelmiyor. Kim bilir kaçımıza böyle yaptı, kaç kişi. Evet, yani insani tarafı o kadar kuvvetli bir insandan bahsediyoruz ki tabii rahmetli anıyoruz kendisini. O kadar şaşırtıcı gelmiyor ki bana. Yani hiç hadi canım denilecek bir hikaye Muammer Hoca için değil. Kesinlikle. Bana iktisattan geçiş gerçekten çok enteresan geldi. Hani müzik aşkı nasıl olmalı ki insanı gerçekten kabına sığmayan ve o besteleri yapmasına sebep olan ve onların seslendirilmesini, onların duyulduğu zaman veren hazzı ortaya çıkarmasını sağlayan bir şey. Hani sizi bunlara itmiş müziği iyi ki de olmuş bence. Çok yani Muammer Hoca ile tanışmanız da çok güzel olmuş. Onun akabinde yapılan bestelerde. Evet, İngilizce iktisattan bir kişi eksilmiş ama diğer tarafa bir artı yazmışız. Ne güzel. Umarım öyledir. Bilemiyorum. Yani sonuçta siz de bizim Beşevler ekolünün bir parçasısınız. Ben öyle görüyorum. Sonuçta Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bizim ifademizle ben hala Hacettepe ekini çok kullanmayı beceremiyorum. Bir aile mensubusunuz. Sonuçta Pınar da bizden, siz de bizdensiniz. Sonuçta okulun bir ister istemez bizim mesleğimizde bir ağırlığı var. Başka hayatınızla ilgili bir şey eklemek ister misiniz yoksa eserlere geçelim mi? Nasıl uygun görürsünüz? Yani
eklemek istemem. Yani girdiğimde ilk Sevgi Ünal'la çalıştım. Sevgi Hoca benim okuldaki annem gibiydi. Hala öyledir. Sevgi Hoca ile çalıştık. Daha sonra Serdar Muhatoğlu vardı o zamanlar. Serdar Muhatoğlu'yla çalıştım. Turgay Yerdener'le çalıştım. Orada yine Hacettepe'de sanat rehberlik ve işte yüksek lisansımı da orada yaptım. Turgay abi birkaç hafta önceki misafirimizdi sağ olsun. Geldi bize kendi Beyoncé için yazdığı eserleri anlattı. Bunlar hep bizim saygı duyduğumuz insanlar. İstemeyen Hoca ismi bir tek işte İstemeyen Hoca benim hiç hocam olmadı ama tabii çok yakın tanıdığımız birisi. Çok harika bir insandı. Beyoncé eseri olduğuna dair şu an bir bilgimiz yok. Bir Bediz'e tekrar soracağım. Ama yani şu ana kadar elimizde İstemeyen Hoca'nın değil mi Pınar? Şu an İstemeyen Hocam evet, şu ana kadar elimize geçmiş bir kaynak yok ama tabii ki araştırılıp daha belki öğrencilerine sorulup bilgi edinebiliriz bu konuda. İstemeyen Hoca da çok değerli, aynı ekol Turgay Hocalarla aynı yani şekilde. Bediz zaten bilse söylerdi diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani İlhan Baran da aynı şekilde. evet İlhan Hoca'nın yok yani yapacak bir şey Evet. bulamıyoruz. Evet Önder Bey o zaman eserlere başlayalım mı? Ne dersiniz? Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz. Tamam. Hangisiyle başlayalım? Siz hangisiyle ilk sohbet edelim? Hangisini konuşalım? Ya yani ben violonsel için galiba 4 müzik yazdım. Evet. Bir tanesi solo müzik, ağıt. Bir tanesi violonsel ve yay saz orkestrası için. Onun da adı ağıttı galiba. Ağıt. Evet. Eleji diye geçiyor bizde. Bir tane keman ve violonsel için sonat var. Tamam. Onu bilmiyorum sizde paylaştım mı paylaşmadım mı? Nota yok. Kesişen yollar var. Yok. Nota yok onda. Violonsel ve piyano için kesişen yollar var. Hı hı. Nasıl isterseniz, istediğiniz Siz söyleyin bize hangisi önce içinizden geliyorsa hangisini diyorsanız onunla başlayalım. olur. İsterseniz ağıtla başlayalım. Yani azdan çoğa doğru gidelim. Tek solo. Tamam. Solo Tamam. violonsel müziği. Ee, Orada sanki böyle violonsel, yani gerçi nota olsa keşke bir şeyler paylaşabilsek daha açık olabilir ama bu şekilde nasıl ifade edebilirim? Yani violonseli ben orada e, sanki doğaçlama, baştan sona doğaçlama yapan, taksim yapan gibi bir enstrüman, taksim yapan bir şey olarak düşün, yapı olarak düşündüm. Melodik bir eser mi? Önce onu sorayım. Yani tonal bir eser mi? Yani benim stilim tonal değil zaten. Pek tonal diyemeyeceğim. Hı hı. Yani modal diyebiliriz, polimodal diyebiliriz. Çağdaş müziğe biraz giriyor galiba, değil mi? Yani Yer serbest, yer. evet, serbest modal diyebiliriz. Yani genel olarak modal ve makamsal olduğunu söyleyebilirim. Evet, Ama kendi anlayışımda tabii ki yani. anladım. 100'e yakın ölçü, 97 ölçülük bir eser zaten. Bizdeki notadan benim görebildiğim kadarıyla. Bunu ne için yazmıştınız bu eleji solo viyonsel eserini? Aslında bunu salt müzik için yazdım. Yani bir olay üzerine değil. Fakat benim çok sevdiğim bir beyit var. Avni'nin. Orada gözüküyordur belki. Hatırlayabildiğim kadarıyla okuyayım ya da orada yazıyorsa siz okuyun. Orada yazıyor mu emin değilim. Burada bir şeyler yazıyor ama sizin ağzınızdan duymayı ben tercih ederim. Nasıl başlıyor ben hatırlayamadım ilk. Gönül gamını nice safhayı beyana yazam diye başlıyor. Gönül gamını nice safhayı beyana yazan, kalemden ot çıkıvan korkarım ki yana yazan diye. Müthiş bir beyit bence Fatih Sultan Mehmet'in, Avni'nin. Buradaki bu sarmal yapı benim çok hoşuma gitmişti. Zaten bu divan edebiyatındaki bu nasıl anlatayım? Anlatılmak istenen şeylerin başta, sonda sarmal olarak devrik yapılarla anlatılması ve düşünce olarak da bu şekilde sarmal gelmesi beni çok heyecanlandırıyor. Zaten müzikte de bu tip şeyler var. Yani aslında bir kontrpuan yapısı var gibi. Sanki baştan sona, sondan başa ya da inversion yaparak görülüyor beyit gibi geliyor bana. Bu beyitte aslında iki
mısradan oluşsa da çok yoğun geliyor ve bu yoğunlukta aslında Avni şunu diyor. Önümde öyle bir gam var ki, keder var ki bu kederi yazmak istiyorum. Fakat bunu yazarken tuttuğum kalem o gönlümün ateşi geçer ve yazdığım kağıdı yakarım diye korkuyorum diyor. Yani adam o kadar kedere, Çok derin galiba, değil mi? hani o kadar kedere bürünmüş ki elindeki kalem bile yanacak. Kağıdı bırakın. Dolayısıyla burada bir keder motifi var ve o kişinin tüm hayatına hakim. Yani o kalemini bile yakıyor, kağıdı bile yakıyor. Yani buradan ben şu yansımayı düşünmüştüm. Bir motif var. Bu motif tüm müziğe hakim. Bu motif değişerek, gelişerek e, ilerliyor. Bu müzikte de aslında ilk ölçülerde, ölçü diyemeyeceğim aslında ölçüsüz yazdığım bir müzik. İlk müziğin başlarında gelen motif ya da motifler aslında tüm müziğe hakim ve bunu sanki sürekli değişerek, geliştirerek bir Taksim havasında diyelim ya da doğaçlama havasında müzik ilerliyor ve o motif hakim bu müziğe diyebilirim. Sadece bir ara kesit var. O ara kesitte bu motif sanki yeter diyor ve bambaşka bir şey geliyor. Daha sonra tekrar o motif yoğunluğunda bir müzik devam ediyor. O arada 16'lıkların olduğu bir yer var. Herhalde orası mı o ara Evet. Taksim dediğiniz kısım? Evet. Evet. Orada bir ferahlık geliyor gibi ama pek de öyle değilmiş. Sonradan öyle anlaşılıyor gibi geliyor bana. O şekilde müzik son buluyor. Anladım. Eseri sanıyorum ilk Kerem seslendirmiş, Ekber. Evet, Kerem Ekber seslendi. 29 Eylül 2020. Bizim yeni okulun yeni salonda herhalde. Evet, evet, Beytepe'de. evet, evet, evet. Eser 10 dakika 15 saniye diye bilgisini yazmışsınız. Bu kafanızdaki süre mi yoksa daha hani yorumcuya da bir çıt alan Aşağı bırakıyor yukarı musunuz? aynı. Yani kafamdaki süre. Okey, tamam. Artı 30 saniye, eksi 30 saniye. Çünkü bu akşam o Okey. hakim olduğu için. Okey. Başka seslendirmesi oldu mu bu ağıtın? Sola viyonsel için ağıtın? Şimdi aslında şöyle, bu müziği ben aynı zamanda solo viola için de düşündüm. Evet. Yani bunun solo viola şeyi de var. Version'ı da var. Part. Hı hı. Ee, Onu Bediz Hoca çalmıştı, Bediz Kınıklı hocamız. Hı hı. Aslında ilk viola için düşündüğüm bir müzikti. Daha sonra violonsel benim çok hoşuma giden bir enstrüman. Hani böyle çok klasik laflar vardır, lirik, insan sesine yakın. Onları söylemeyeceğim. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu violonsel için de düşündüm. Nedense violonselli hali daha hoşuma gitti. Evet, yani bu sizde bestecilerde tabii yaratma süreci biten bir şey değil. Geriye dönüp o öyle değil böyle işte şunu şöyle yapayım. Biz buna Evet, röportajlarımızda çok rastlıyoruz. Siz sürekli bir devinin bir gelişim içindesiniz. Bu da herhalde onun bir parçası diye düşünüyorum. herhalde evet. E, Maalesef. Yani keşke bir noktayı koysak bitse rahatlasak ama olmuyor. evet, evet demek ki olmuyor. Bundan sonra başka hangi esere geçelim? Hangisini konuşmak istersiniz? Yani diğer ağıtı konuşabiliriz. Tamam. Cello ve yay sazlar için. Evet. Ee, Burada yine ben ağır bir müzik istedim. Aslında o şey de ağır, solo violonsel müziği de ağır. Bu da ağır bir müzik bence. Bunu sevgili Onur Şenler dostum seslendirmişti. Hacettepe'deki arkadaşlarımla beraber Hacettepe Senfoni ile galiba Pınar'da Evet, evet. O vardı. konserde vardı. Aha. Baştan sona aslında ağır giden bir müzik. Bazı yerlerde tempo değişse de. Yani bunu ağır dememin sebebi biraz da o. Bunun da ithaf ettiğim bir nokta var. Fakat yazarken tabii onu düşünerek yazdığımı söyleyemem. Fakat müziğin sonlarına doğru kafamda ve hissiyatımda o şekilde gelişti diyebilirim.
Yine başında uzun bir şey var. Doğaçlama ya da taksim diyebileceğimiz bir kesit var. Violonsörün tek başına yaptığı. Daha sonra yaylı sazlar, orkestra ile beraber bütünleşiyor müzik. Burada da yine aslında solistin doğaçlama yaptığı ilk baştaki kesitte sunduğu bazı motifler var. Orkestra ile beraber bu motifleri aslında geliştirmesinden ibaret müzik. Değiştirmesinden, geliştirmesinden, başkalaştırmasından ibaret diyebilirim. Bu müzik şöyle bir background olduğunu söyleyebilirim. Bilmiyorum fazla olur mu ama benim okuduğum ortaokul, ben konservatuvarda okumadım, Konya'da okuduğum ortaokulun yanında yetimhane vardı. Ve oradaki yetim çocuklar hep bahçelerinde oynardı. Tabii ki ben hep giderken onun yanından geçip okuluma giderdim. O çocukları her gün görürdüm ben. Beni çok etkilerdi. Ve o çocuklar da bizim ortaokulumuzda okurdu, yaşı büyüyenler. Yani onlarla biz aynı okulda okurduk. Tabii farklılardı ister istemez. Şu ya da bu yönden. Ama ben benim aklımda kalan o çocuk aklımda yüzlerindeki ifadeleri hiç unutmuyorum. Hala unutmuyorum. O ifade de başka bir ifade. Yani tüm yüzlerine sirayet etmiş bir hüzün ben aklımda kaldı. Yani o çocuklarla biz top oynasak da sınıfta ders işleselerdi böyle bir farklı bir yapıları vardı. Ben de onu kendimce hüzün olarak addediyorum. Ben bunu hayatım boyunca bu çocukları, bu tip insanları unutmadım. Çünkü onlarla ortaokul yaşantım boyunca her gün karşılaştım, okuduk, paylaşımlarda bulunduk. Bu müziği ben yetimhanelerde büyüyen çocuklara adadım. Zaten eserin başına da yazmışsınız yetimhanelerde büyüyen bütün çocuklara diye. Evet. Eserin ithaf edildiği tanım orada yazıyor. Sağ olun. Bu konuda sanıyorum bizim viyonsel tarihi açısından konuşacağım. İkinci yetimhane bağlantılı hikaye sizde. Ben birinciyi burada size de hoşluk olsun diye anlatayım. Büyük Kurtuluş Savaşı kahramanımız Kazım Karabekir Paşa Erzurum'da bir yetimhanede çocuklara işte bu savaştan sonra öksüz ve yetim kalan çocuklara bir yetimhane açıyor ve oradaki yetimhanedeki çocuklar çalsın diye bir küçük marş besteliyor ve Beyoncé içinde bir küçük parça yazıyor. Torunu Kazım Ayasbeyoğlu sağ olsun bize o eseri yolladı. Şu an bizde var. O yüzden Türk Beyoncé tarihinde şu an ikinci kere yetimhane ve yetimhane çocukları ismini duydum sayenizde. Kazım Karabekir Paşa'nın bilen tabii ki çok iyi biliyor ama bilmeyenler için burada bir küçük dipnot olarak kendisini anmak adına belirtmek istedim. Size de bir hoşluk olsun diye. Çok güzel, çok güzel oldu. O eserin notasını da görmek isterim açıkçası. Tabii ki. Yani ben size hatta torununun ismini veririm. Onunla da görüşürsünüz. Sonuçta dedesini en iyi anlatacak kişi odur. Bizden çok. Bunlar sonuçta bizim Türk olmamızın, Türklüğün tarihi. Kazım Karabekir Paşa gibi birisini atlama gibi bir lüksümüz yok. Onu da size böyle bir küçük not olarak vermek istedim. Eyvallah, teşekkürler. Çok güzel oldu. Bu eser Yaylı Çalgılar Orkestrası için sanıyorum standart. 20 dakikalık bir eser diye tanımlamışsınız. Aşağı ve yukarı evet öyle olabilir. Evet. Bir daha bir seslendirmesi oldu mu bu 11 Ocak 2016 seslendirmesinden sonra? Olmadı. Zaten bazı yerler hoşuma gitmedi. Çalındıktan sonra fark ettim orkestrada. Oraları yani benden kaynaklı. Oraları değiştirmeyi istiyorum. Değiştireceğim. Zaten şöyle çalınmasa iyi olur. Değiştirmem lazım. O zaman kendinize uygun düzeltmeleri yapınca bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. Bizdeki notta çünkü sizin bilginiz dahilinde ilk versiyon diyelim o zaman. O zaman o düzeltilmiş size göre doğru olanı da alırsak eğer hani paylaşmak isterseniz bizimle çok memnun olurum. Seve seve. Tabii ki seve seve. Tabii ki. Bu eser için başka söyleyeceğiniz bir şey var mı aklınızda? Yok galiba. Okey, o zaman bunu da geçiyorum. Hangi
iki eserimiz kaldı. Hangisini konuşmak istersiniz? İsterseniz Kesişen Yollarla devam edelim. Tamam. Kesişen Yolları biraz anlatın o zaman bize. Ee, Benim için ilginç bir müzik o. Ben onu yine aslında viola ve piyano için yazdım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ve şöyle bir hikayesi var. Benim çok yakın dostum var. Erberk Er Yılmaz. Eşi Laura'yla evlenirken, Laura Amerikalı. O da violacı eşi. Erberk Er Yılmaz'ı da galiba tanırsınız. Dün onunla röportaj yaptık. Öyle mi? Sizden bir önceki haftaki konuğumuz yayında o olacak. Siz arka arkaya 2 bölümsünüz. Peki. Öyle planlıyoruz. Bakalım. Güzel tevafuk olmuş diyelim. Evet. Güzel denk gelmiş. Evet. Onlar evlenirken hem Türkiye'de hem Amerika'da düğün yaptılar. Ve etrafındaki besteci dostlarına sipariş verdiler. O da şu, kasap havası, hani bizim düğünlerde seslendirilen, hepimizin de oynadığı o kasap havası üzerine bir müzik yazmamızı istediler. Viola ve piyano için. Tamam dedim ben de. Yani Amerikalı işte besteciler var, Polonyalı besteciler var. İşte beni şey yapmışlar, benden istediler. Ben de uzun süre düşündüm, çıkamadım işin içinden. Kasap havasını alıp öyle dümdüz kullanmak da istemedim. Bilmiyorum, müziği dinlediyseniz şimdi hani kasap havası ve bu müzik ne alaka diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir alakası var. Ben de hani Laura'yı da çok iyi tanıyorum, Erberk'i de çok iyi tanıyorum. İşte birbirlerini sevdiler ve evleniyorlar diye düşünerek kasap havasından, aslında hepimizin bu bildiği hareketli oyun havasından birkaç motif aldım. Bunu da Erberk bilmiyordur. Belki buradan duyacak ilk defa. O motifleri bambaşka bir şekilde düşünerek oldukça yavaş bir müzik yazdım. Yani onların istediğinin tam tersini yaptım aslında. Yavaş ve o yüzden adını da Kesişen Yollar koyduğum bir müzik yazmak istedim. Yani Laura ile Erberk'in yolu kesişmiş. Benden de böyle bir müzik çıkmış diye onu düğünlerinde çaldılar burada. Bunu söyleyebilirim. Tabii o viola ve piyano içindi. Daha sonra ben onu violonsel ve piyano için de tekrar uyarladım, biraz değiştirdim. Böyle bir hikayesi Bu var. yeni bir eser herhalde. 2020 diye geçiyor sanıyorum Evet. yazım tarihi. 22 Nisan 2021'de Kerem Ekber, Kenan Tatlıcı eşliğinde sizin okulda resital salonunda canlı seslendirme ya da artık kayıt, tam bilemiyorum detayını. YouTube'da var mı bu? Koymadık galiba, yok. O Koymak zaman istiyorum. Yani paylaşacağım. Tamam, eğer linkini verirseniz bize biz linki paylaşmak isteriz, değil mi Tayfun? Tabii videonun içinde yapıyoruz kartlarla. Söz ettiğinizde arzu ederlerse o şarkıya gidebilsinler diye iyi olur. Tabii. Yüklediğimde isterseniz paylaşayım. Hay hay. Çok seviniriz. Bunda notada 2 tane bemol gördüm. Sanki böyle si bemol majör gibi duruyor. Doğru mu? Doğru değil, üzgünüm. Yani Tamam. dediğim gibi hani tonal değil benim stilim. Okey. Kolaylık olsun diye koydum bemolleri. Okey. Tamam. Yani cahilliğimi bağışlayın tabii. Estağfurullah. Çalmadan insan esere ya da ses kaydını duymadan hakim olamıyor. Tabii, Biz de tabii. burada bunu öğrenelim diye ben biraz da hani bu eseri dinleyecek kişiye sizin ağzınızdan ne olduğunu anlatmak için de özellikle altını doldurmaya çalışıyorum. Eyvallah. Siz ne diyorsanız sonuçta eserin sahibi sizsiniz. O zaman bu bemoller sadece çalıcıya orada sürekli bemol olduğunu hatırlatıyor. Okey. Evet. Çok eğlenceli gibi ama duruyor notadan. Yani çok hareketli bir şey gibi duruyor. Umarım öyledir, bilemiyorum. Evet. Bunun o zaman Erberk Er Yılmaz'la bir alakası olması hikayesi var. Çok hoş. Evet. Bu da biraz daha uzun o zaman. Süresi 8,5 dakika ama hani nota daha çok bir önceki esere göre. Biraz daha tempolu tabii. Evet, belli zaten. Çok çok eğlenceli duruyor. O zaman son esere geçelim mi? Ne dersiniz? Onu galiba sizle paylaşmadım.
Evet. Belki de onu yani en eski yazdığım müzik o olabilir, violonsel için yazdıklarımdan. Bunu bir arkadaşım istemişti, yurt dışındaki bir arkadaşım. Keman ve violonsel için bir müzik istemişti. Tamam dedim, ben de yazmaya başlamıştım. Fakat bir deadline vermişti. Hani şu tarihe kadar yetiştirirsen çalacağız diye. Ben de onu tabii tutturamadım. Tutturamayınca müziği de yarım bırakmak istemedim. Yazıyordum çünkü. Devam ettirdim. Bitirdim. Biraz da uzunca da bir müzik oldu. Aslında tek bölümlü. İçinde kesitler olsa da yaklaşık 20 dakikalık falan tek bölümlü keman ve violonsel için bir sonat oldu. Ama tabii hoşuma gitmeyen yerler var. Daha sonra biraz vakit bulabildiğim bir vakitte onu değiştirmeyi düşünüyorum. Tamam, nasıl isterseniz bizimle de paylaşırsanız Tabii ki. çok seviniriz. Çünkü Hocam ben bir araya girebilir miyim bu tabii konuda? lütfen Yani nasıl istersen. müziğin yaptığımız şeyin bu anlamda bence çok yenilikçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ressam resmini bitirdiği zaman ben burayı beğenmedim tekrar yapayım diyemez. Öyle bir lüksü yok. Ya da mimar aynı şekilde ben bu evi tekrar yapayım diyemez. Ya da bir heykeltıraş. Ama hani bestecilik anlamında bu bence çok güzel bir fırsat. Hani çünkü notalarla oynuyoruz ve o notaları istediğimiz şekle sokabiliriz. Yani besteciler için söylüyorum. Onlar 32'likte olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Birlik olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ve duyguları aslında bestecinin yansıtmak istediğini hangi nota daha net bir şekilde ortaya koyarsa o şekilde sonradan revize etme şansı var. Bence çok büyük bir lüks bu. Yani sanat dalları açısından müzik anlamında çok büyük bir lüks. Tabii kesinlikle. Ee, Ya aynı şey açıkçası ben şeyde de yorumcu tarafında da görüyorum. Çok hayran olduğum bir violonselci var, Peter Wispeley diye, Hollandalı. Barok çalma konusunda inanılmaz yenilikçi bir adam. Bir röportajını seyrettim. E, 4 ayrı Bach suite kaydı yapmış. Daha hala diyor istediğim yere gelemedim. İlkinde şöyle, ikincide böyleydi, üçüncüde şuna geldim, dördüncüde şimdi 397 Hz la'ya indirdim işte şunu ya. Yani biz o anlamda her seferinde o tuvali yeniden boyayabiliyoruz. Bu büyük bir lüks Evet, Tabii. diğer kesinlikle. disiplinlere göre. Bu bizi çok daha özgür kılıyor işte. Sonuçta bestecinin de eseri revize edebilmesi besteci için de iyi bir şey. Hele sahnede icrasını görüp tekrar yapabilmesi daha da büyük keyif. Hı hı. Yani bilmiyorum, biz o anlamda şanslıyız diğerlerine göre. Evet, Belki Evet. Pınar, senin Önder Bey'e sormak istediğin başka bir şey var mı? Eserlerini dinledik. 4 tane eseri var. Tabii ki ümit ediyorum bestecilik kendini sürekli olarak yenileyen ve yaşamdan aynı zamanda kesitler alınan bir dal. Ve bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir sene boyunca neredeyse 2 sene olacak. Şu pandemi koşullarında çok farklı insanlar duygular haline geçiyor. Bazıları içine kapanıyor, kendine dönüyor. Sosyalleşmeler çok aza düştü vesaire ve bunların da eminim ki bestecilik üzerinde bir etkisi oluyordur. Yani sizin yazım üzerinizde de mutlaka bir olumlu, olumsuz veya sizi belki şevklendiren, heveslendiren bir etkileri oluyordur. Yani bu dönem boyunca öyle bir dönem oldu mu? Yani öyle bir durum iten, beste yapmaya iten veya geri çeken, hani iki türlü öyle bir şey oldu mu? Sadece onu sormak istiyorum. evet. Tabii bu bahsettiğiniz durumlar çok önemli. Hepimizin hayatı değişti. Hı hı. Ee, Yani kendi özelinde şunu söyleyebilirim. Aslında benim hayatım çok da değişmedi. Yani ben ya evde ya okulda derslerden sonra çalışan bir adamım. Böyle çok Hı hı. dışarıya çıkıp bir şey yapan bir adam değilim. Hı hı. E, O yüzden çok bir şey değişmedi yaşantımda. Yani işte trekking'e gidiyordum ama artık gidemiyorum diyemeyeceğim. Hı hı. O yüzden evdeydim, yine evdeyim ya da okuldayım, çalışıyorum. E, Fakat tabii ki insanın psikolojisi etkileniyor. Bu pandemiyle olduğunu düşünmüyorum ama bu son yazdığım müziklerde e, bilinçli olmadan Hı hı. başka kanallara kaydığımı
fark ediyorum. Ama bunu bilinçli yapıyor değilim. Bu ne derseniz, mesela bu keman violonsel için yazdığım müzikte, ki şu an sizle paylaşmayı unutmuşum, notası yok sizde. Motifler, temalar, geliştirme anlayışı ya da değiştirme anlayışları diyelim. Ee, e, Halk motiflerinden, makamsal müzikten çok daha yoğun etkilenen şeyler. Hı hı. Fakat bu son dönem yazdığım müziklerdeki, son dönemde biraz ses müziğine ağırlık verdim. Ses çünkü en güzel ifade aracı belki de. Ve onun dışında yazdığım müziklerde insanın, hepimizin aslında çok katmanlı olduğunu düşünüyorum. Bilincimizin, bilinçaltımızın, davranışlarımızın, hani bir görünen yüzü var, bir görünmeyen yüzü var, bu kadar basit değil. Evet. Çok katmanlı bence. Müzikte de bu beni çok etkiliyor demek ki yazarken böyle şeyler çıkıyor. Çok bilinçli yaptığımı söyleyemeyeceğim. Bu çok katmanlılık çok hoşuma gidiyor. Gitmeye başladı. İstemeden böyle şeyler oluyor. Umarım olmaya devam eder. Çünkü hayat hani tabii ki göründüğü gibi değil, eyvallah. Fakat insan da öyle değil. İnsanın içinde de bir sürü katmanlar var. Hı hı. Görebildiğimiz, bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz. Eminim bunu hepimiz tecrübe ediyoruzdur. Az ya da çok. Sanat da böyle bence. Bütün sanat dalları. Müzikte de biraz bu aralar onun peşindeyim galiba. Evet, Önder Bey, ben son bir soru soracağım. Eserlerinize ulaşmak isteyip seslendirmek ya da notaya görmek isteyecek kişilere yurt içi ya da yurt dışı. Çünkü bizim bu kanalımızın şöyle bir özelliği var. Bir süre sonra, yani genelde 2-3 hafta değil mi Tayfun? Evet. Sonra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca altyazıları da oluyor bölümlerin. Yurt dışından ya da yurt içinden eserlerinize ulaşmak isteyen kişilere bir iletişim adresi, telefonu neyse verebilirseniz nasıl ulaşacaklar, nasıl telif konusunu çözecekler, bize bir anlatabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Yani hiçbir aracıya gerek yok. Direkt bana mail atabilirler. Mail adresi ne? Mail adresi onozkoç@gmail.com, yani Önder Özkoç'un kısaltılmışı. Yani istedikleri zaman, istedikleri şekilde mail atabilirler. Ben onları seve seve paylaşırım. Yurt dışında, yani internette müziklerimin paylaştığım mecra ise aslında sheet müzik. Sheet müzik daha çok biliyorsunuz yurt dışındaki müzisyenlerin kullandığı ve oradan nota indirmek için ya da satın almak için kullandıkları bir site. Aslında benim tüm müziklerim değil ama bazı müziklerim orada var. Satılıyor da zaman zaman. Ama bu tabii ki hiç tanımadığım Amerika'da işte ya da Meksika'daki bir insan alıyor. Fakat bizim yurdumuz ya da yurt dışındaki insanlar da tabii ki bana direkt mail atarak isteyebilirler. Seve seve paylaşırım. Bize de sizinle ilgili bir ulaşan, talep eden birileri olursa aynı şekilde sizin mail adresinizi vererek bu şekilde yönlendireceğiz. Tayfun, Ne senin güzel. var mı soracağın bir şey Önder Bey'e? Yo, bu katmanlılık meselesi ilgimi çekti. Bir an düşündüm. Evet, hakikaten dişi bir konu gibi. Başarılar diliyorum. Bu ana kadar yaptıkları için eline sağlık. Anlaşılan kendini güncellemeyi seven bir sanatçı. O yüzden de ona destek oluyorum. Şans diliyorum bu yolda. Bolca Evet. beste yapsın bence ve gençler bizim bestecilerimizin bestelerini çalsın. Eyvallah. Yapıyordum zaten sizden önce. Şimdi şu röportajdan sonra devam edeceğim. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Bugün zaman ayırdınız bize. Ben teşekkür Hem ederim. elimizden geldiği kadar sizin eserleriniz hakkında bilgimizi arttırmaya çalıştık. Merak edenlere sizin eserlerinizin elçiliğini yapmaya çalıştık. Sonuçta bu kanalın amacı bu. 4 ay, hatta 5 ay oldu değil mi Tayfun? Evet, 5 aydır bu süreç devam ediyor. Yani 5 ay önceki İzzet'le bugünkü İzzet hiç alakası yok. Ben çok mutluyum. O kadar çok şey öğreniyorum ki, o kadar çok insan, eser,
anlayış, fikir görüyorum. Bu bölümlerden sonra artık Pınar bizle daha çok olacak. Artık şu sınavlarını falan bir bitirirse bir zahmet. Artık Evet. yazın daha çok Pınar'la birlikte olacağız. Değil mi Pınar? Artık bir zahmet. Tabii ki kesinlikle benim de her bir programda gerçekten çok merakla beklediğim Önder Hoca gibi aynı şekilde birçok besteci ve yorumcu oluyor. Onların yaratış süreçlerinin hikayeleri bizim yorumlamamızı da değiştiriyor. Bizim yorumlarımızı da şekillendiriyor. Yani belki de bizim 2015'teki yorumumuzla 2025'teki yorumumuz tabii ki bambaşka olacak. Bunların ışığında onları da çok şekillendirdiğini düşünüyorum. Çok doğru oluyor bence. Yani bizim şöyle bir şanssızlığımız var. Eskilerin klasik müzik benim entelektüel müzik tabir ettiğim müzikte çaldığımız notaların hiçbirinin bestecisiyle bir iletişimimiz yok. Adamın sesinin tonunu bilmeyiz, boyunu bilmeyiz, huyunu bilmeyiz. Ama Türk viyonsel eserlerine girdiğimiz zaman çok büyük bir şans çoğuyla bir şekilde Zoom üzerinden ya da şahsen tanışabilme fırsatımız oldu. Ne düşündüklerini öğrenmeye başladık. Bu bizim orada aldığımız o eski usul eğitimde hiç sahip olamadığımız bir şans. Teorik olarak bize büyüklerimizin, ekollerimizin bize aktardığı kadar bir çerçeve içinde eseri öğrenmeye ve buna göre yorum üretmeye çalışıyoruz. Ben de buna istinaden öğrencilerime onları aktarmaya çalışıyorum Viyonse hocası olarak. O anlamda bizim için büyük bir şans sizinle irtibatta olabilmek. O yüzden çok çok büyük keyif duyuyorum kendi açımdan. Çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Kapatalım mı? Teşekkürler. Evet, kapatıyoruz bugünü de. Çok teşekkürler Önder Bey. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz.